Benimle Split Fiction ve It Takes Two gibi farklı oyunlar oynamış olan kız arkadaşım yeteri kadar travmatize olmamış ki bu sefer Hollow Knight oynamak istedi. Kurallar şöyle: 5 saat boyunca kendi halinde oynayacak ve asla müdahale etmeyeceğim. Ne diyor? Böyle durumlarda dahi ağzımı açmam kesinlikle yasak. Metroidvania türünün karmaşık harita yapısına, özellikle en kriptik oyunlarından biri olan Hollow Knight'ta kendi başının çaresine bakabilecek mi? Yerin 7 kat dibine girdik. Aha, oyundaki ilk anında çoğu oyuncunun yapacağı seçim olan sağa gitmeyi reddedip sola giderek gizlenmiş C oyununu buldu. Oyunun en üst tuşlarını öğrettiği kısımlarda da yukarıya doğru dizili olan platformların asıl amacı zıplama butonunun hassasiyet kontrolüydü. Ve Gülbahar hiç zorlanmadan kontrolleri çözebildi. Ama biraz sonra kafasına düşen sarkıtı okuyup bir tutuldu. Karşısına çıkan ilk öğretici metni de mükemmel çevirdi. Ruh atıyor. Ruhum gidiyor. Çok geçmeden aslında ne yazdığını da çözebildi. Ve zıplamayı çözememiş. Kolay bir çıkıntıya atlamayı başaramayınca benim ona Metroidvania oyunlarda vermiş olduğum tavsiyeyi hatırlattı. Bir bölgeye erişemiyorsan başka yerlere gitmeyi denemelisin. Ama bu sefer gidecek yer yok. Tabii ufak çıkmaz gizli bölgeler dışında. Bu sırada da kendisi o bölgeye atlayabildiğini çözebilene kadar keşfettiği bölgeleri tekrar dolaştı. Ama biraz sonra hepimizi çok şaşırtacak. Aşağı gidiyorum ben. Hadi bay bay. Tabii oyunu bilenler olarak buraya şaşırmış olabilirsiniz ama bilmeyen birisi için sanırım bu normal bir durum. Yani sanırım. Doğru yola koyulduğunu görmek mutlu ediyordu ki yeni bir engelle karşılaştı. Hollow Knight'in mühürlenmiş kapısı. Bu mühürlenmiş kapıya 2 kez vurup gidemediği bir yer olduğuna karar verip geri döndü. Ama o da ne? Pogo yaptı. Pogo! Bildiğin Pogo yaptı ve oyunun ilk gizli charmını bulabildi. Şimdi asıl önemli soru geliyor. Bakalım charmların nasıl kuşanıldığını çözmesi ne kadar zaman alacak? Epey uzun bir süre dolaştıktan sonra kapıyı aslında kırabileceğini fark edip 4 mağaza ulaştı. Müzik o kadar hoşuna gitti ki birazcık burada duraksayıp müziğin tadını çıkardı. Geçmiş olduğu metinlere de ne kadar kulak kabarttığına dikkat çekmek isterim. Çünkü bu bilgileri edinmemesi ileride çok sıkıntı çekmesine sebep olacak. Unutulmuş kavşaklarda Grubfather'a epey bir üzüldü. Ben üzülmedim. Bu var ya, tarikatçılardan bile beter. Terörist. Oyunun ikinci haritası olan Green Path'e giden yolda bir tabelayla karşılaştı. Şehrin kalbindeyim. İyi çevirdi. Ah Kuzume, oraya daha çok var ya. Hemen ötedeki Armadillo ile cebelleşti. Kısa bir süre sonra da pes etti. Özellikle Broadwind Maverick'e Pogo yaparak ulaşmaya çalışması takdire şayan. Takdir ettim. Ben aklımdan geçirirken ulan acaba Pogo yaparak oraya çıksaydı, erkenden maske parçasını alsaydı nasıl olurdu diye biraz sonra Cornifer'dan harita alırken zorlandığını gördüm. Bin bir türlü gayret sonunda o haritayı satın almayı başardı ama haritayı nasıl açacağını çözmesi var ya, o kadar uzun sürdü ki. Ama Pogo yapabiliyor. Abi şu tüküren şeyler var ya, iğrenç, sinir bozucu bir şey. Sen daha Primal Aspid'lerle tanışmadın. Keşfedebileceği her bir yolu keşfederken Steg istasyonunu açtı. Ama satın almış olduğu haritasını nasıl açabileceği hakkında hala en ufak bir fikri yok. İlginç olan ne biliyor musun? Zamanın başlangıcından beri backtracking yaparken 4 mağata hiç geri dönmeyi düşünmedi. Oyunlardaki diyaloglara dikkat edin. Sonra böyle oldu. İlk baş düşman dövüşü nasıl mı geçti? Grandmother'ı tek seferde alt etmeyi başardı. Ya bu kadar kolay bir pas yapmaları da çok garip ya. Sen şaka yapıyorsun. Şimdiye kadar hiç ölmedi ve büyük hevesle ekrana koyduğum ölüm sayacını şimdi kaldırıyor. Bir dakika. Ölüyor. Hayır, yine kıl payı kurtuldu. Sly'la tanıştı ama bu sefer ne olur diyaloglara dikkat et çünkü bu oyunun çok kilit noktasında oynayan bir satıcı diyebiliriz. Ama etmedi. Şaşırtmaya devam ediyor çünkü Husgard'ı ilk seferinde soğukkanlılıkla yenebildi. Genelde oyunun bu kısmında oyuncular sola doğru kaçar. Husgard'ın şu duvarı kırmasıyla gizli mekanların olabileceğini öğrenirdi. Ama bu kez daha oraya ulaşmadan canını okudu bile. İlk baş düşman dövüşünün aranasına gelince ortamın ne kadar gerici olduğunu fark etti. Abi çok korkunç şu an burası. Ama Post Knight girişini yaptıktan sonra her şey için artık çok geç. Sus ve savaş! İlk denemesinde yerden gelen şok dalgalarından kaçınmakta oldukça başarılıydı ama kafasına indirilecek son bir darbeyle ilk defa öldü. Buraya mı döndüm? Neredeydi orası? Şimdi oyunun yeni bir özelliğiyle tanışma zamanı. Bakalım topladığı geoları geri alabilecek mi? Oyun bu noktada Souls oyunlarına benzer bir şekilde topladığınız birimleri elinizden alıyor ve son öldüğünüz yere giderek tekrar almanızı istiyor. Gidemeden ölürseniz tamamıyla yok oluyorlar. Ama gitmeyi de başarabilirseniz bu sefer Souls oyunlarına nazaran farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Hayaletinizle savaşmanız gerek. Onu yenmeyi başarırsanız geolarınızı geri alır ve ruh barınızı onarırsınız. Ve evet, ruh barınızda kullanabileceğiniz ekstra büyüsel yetenekler, iyileşmek gibi şeyler. Gülbahar da baş düşman
Arnıs'ın da gidiş yolunda karşılaştığı Hasgard'ı tekrar yenmesi gerektiğini sanarak tekrar yenmeyi başardı. Tamamıyla soykırım modunda oynuyor. Çünkü aynı yerden tekrar geçse de, aynı düşmanları tekrar görse de her seferinde her birini öldürdü. Neredeyse. Geolarını geri almayı başardı ve False Knight'lı rövanşına artık hazır. Ama ölmesi çok uzun sürmedi. False Knight'ı ne kadar sürede yenebilecek? Gülbar tekrar ölürken de False Knight'ın ne kadar iyi bir ilk baş düşman dövüşü olduğunu fark etti. Karşısında saldırılarını izleyip hareket şemasını öğrenmen gereken ve doğru zamanlarda saldırman gereken bir öğretici bulunuyor. Geriye doğru zıplayıp gürzünü sağlayacağı zaman gelecek olan şok dalgalarına hazırlanman gerek. Çok basit ama etkili bir öğretici. Uzun ve yorucu 2 saatin sonunda False Knight yenildi ve ilk questine doğru yola çıkma zamanı geldi. Ama önce aslında bir tür böcek olan gürzbaşını neye benzettiğine bakalım. Abi bu kadar basit bir boss yani. Tabii efendim. Aa bu ne? Bu ne ya? Böbreği falan mı bu? Böbrek taşı falan galiba. Dur şurada bir şeyler vardı galiba. Bu ne? Oo, bereket yağmuru. Bak içine girdim. Geo kutusundan Geo'ları toplarken arkada bir tane bıraktı. Gece arkandan ağlayacak. Salyangoz şamanın diyaloglarına çok dikkat etti. Neyse ki bu sefer edindiği becerinin ne olduğunu hemen anlayabildi. Ufak keşfinin ardından gizli bir mekanı da fark etti ve ulaşmaya çalıştı. Ama hala haritasını nasıl açabileceği hakkında en ufak bir fikir. Haritanın varlığından haberi olup olmadığından bile şüpheli. Armadillo'ya karşı verdiği savaşta normal bir baş düşmandan çok ağır zorlandı. Öldü ve tekrar öldü. Tam olayı çözdü. Heyecandan büyü atmak yerine can doldurmaya çalışıp tekrar öldü. Bir sene sonra yanına tekrar gittim. Yendin mi diye sordu. Yendim. Hala orada ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Ne yapıyorum ben burada? Sonra bana ne demez? Haritayı nasıl alacağım? Zaten aldın. Açsana be kadın artık şu haritanı. Unutulmuş kavşakları keşfetmeye geri döndü. İlk defa bir grab kurtararak sevinirken kafasına düşen Sarkıt'a öldü. Solucan'a öldü. Uzun bir zaman nereye gideceğini çözemeyince beyninin %100'ünü kullanarak haritanın nasıl açıldığını buldu. Sonunda. Abi buldum işte. Ama ben neredeyim? Diyaloglara dikkat etseydin ne yapacağını bilebilirdin. Oyuna yeni başlayanların sevgilisi olan Pusula Charm'ını bulabilirdin mesela. Bu sefer en başta karşılaştığı Armadillo ile tekrar karşılaştı ve şimdi onu nasıl yeneceğini bilebiliyor. İşte bu Metroidvania. Bayılıyorum. Armadillo'yu yendikten sonra oyunun ikinci tam haritası olan Green Path'e ulaşmayı başarabildi. Genellikle oyuncuların çok büyük bir kısmı daha buraya ulaşamadan oyunun çok elit olduğunu düşünerek pes ediyorlar. Aslında biraz daha uğraşsalar ve ilk 2 haritayı keşfedebilseler oyunun mantığını anlayacaklar. Devamında keşfederken bu kadar zorlanmayacaklar. Sen de bu sebeple oyunu oynamaktan vazgeçtiysen oyuna bir şans vermeyi denemelisin ve sabretmelisin. Şans vermenin zamanı geldi. Yorumlarda bu oyunu neden sevdiğini ya da neden sevmediğini yazabilirsin. Bayağı bir sohbet edebiliriz bu oyun hakkında. Ve seve sohbet ederim yani. Hornet'i görmüş, Hornet uçmuş, kaçmış, biri var, hareket ediyor, sana benziyor. Hiç umrunda olmadı, keşfetmeye devam etti. Sanırım o da bizim gibi bir türlü gelmeyen Silksong'a karşı tarif edilemez duygular yaşıyor. Söylemeye utanıyorum ama şu sarmaşıkların kesilebilir olduğunu fark etmem çok uzun zaman almıştı. Haritayı çok fazla dolaşmıştım. Şimdi de Gülbahar'a içgüdülerine güvenmeyi tercih ediyor ki Cornifer'ın mırıldanmasını duysa da harita almamaya karar verdi. Bence orada Cornifer'ın olduğunu fark etmedi bile. Belki de haritacı dükkanını keşfetmemesi daha iyi bir şey olabilir. Cornifer'ın karısını görseydi oyunu oynamamı yasaklayabilirdi. Hornet'i öldürmeye çalıştı. Ama kaçtığını görünce... Ha nereye? Şu pembe giysili kız gidiyor, kaçıyor benden. Tabii benim ne kadar güçlü olduğumu gördüm. Kanka aynen, merak etme. Onunla dövüşeceğin anı 4 gözle bekliyorum. Neyse zaten Hornet'e gerek kalmadı. Oyunu hiç bu kadar akıcı oynamamıştım. Sen mi? Yani 144 Hz bir ekranda oynamamıştım. Ha öyle o anlamda. Ben de beni övüyorsun sandım. Ha belki rüyanda. Green Path'i keşfederken karşılaştığı düşmanlara karşı bayağı bir başarılı mücadele ediyor. Gurur duyuyorum. Oyunun dünyasına bayağı bir hızlı uyum sağlıyor. Aslında haritası olmadığı için yolunu şaşırıp Fog Canyon'a gitmesini bekliyordum. Ama Hornet'i takip etmekte son derece kararlı. Başka yollara sapmadım. Hayır! Onu kurtarma! Neyse. Bir kere daha ölüme terk etme şansın olacak en azından. Bak bu yavşağı kurtarmayı. Etmediği laf kalmıyor. Bütün başarımları almak istediğim zaman en adal baş düşman dövüşlerinden birisine yol açıyor. Yapmayın etmeyin, yazık etmeyin. Vengefly King'i hiç zorlanmadan alt edebildi. Ve neyse ki diyaloglara dikkat etmediği için Zota'da kim beslemedi. Bu videoyu izliyorsan öldür onu Gülbahar. Öldür onu. Öldür onu! Tamam artık biraz fazla gezinmeye, fazla gereksiz yerlere tekrar uğramaya başladı. Belli ki Hornet'i bulamayacak, artık 5 saat olmak üzere. Lütfen bul. Bir yandan da o kadar kana susamış ki düşmanları kovalarken istese bulamayacağı bir lore metreğine karşılaşıyor. Ama boş ver, zaten okumayacak.
Neyse ki bizi şaşırtacak başka şeyler var. Her ölüme yaklaştığı anda şaşırtacak şekilde düşmanlarını yenmeyi başarıyor. Ve Geo sayısını bayağı ilerletiyor. İlk defa oynayan birisi için bunca süre Geo'larını kaybetmemek çok iyi bir başarı. Temelli olarak kaybetmemekten bahsediyor. Uzunca bir süre aynı yerleri dolaşırken de ben de birazcık oyunun güzel detaylarından bahsedeyim. Ya da dur. Yusuf gel çabuk gel. Bütün oyun boyunca da en zorlandığı an avcının vermiş olduğu günlükle beraber menüyü nasıl kontrol edeceğini öğrenmek oldu. Sanırım Gülbahar'a oynatacağım yeni oyunu buldum. Kötü bir haberim var. Gülbahar'ın 5 saati Hornet'e ulaşamadan doldu. Bu yüzden ona son bir atak, son bir ölme şansı verdim. Öldüğü gibi oyun seansı bitecek. Bunca oyunun süresinin sonunda basit bir ölüm hiç yakışmadı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve Gülbahar'ın Hollow Knight'lı imtihanının devam etmesini istiyorsanız beğenilerde ve yorumlarda bunu gösterebilirsiniz. Hatta bu sefer en çok beğeni alan düşmana kadar ilerlemesine izin verebilirim. Bakalım Gülbahar haritası olmadan öldüğü yeri tekrar bulabilecek mi? Biriktirmiş olduğu tonla Geo'ya kavuşabilecek mi?